Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomda pek çok farklı projelerde değerlendirebileceğiniz tığ işi kare motif yapılışını anlatacağım. Umarım sizler için faydalı bir video olur. Anlatımını yapacağım kare motifleri tığ işi, bebek battaniyesi, runner, masa örtüsü, çanta gibi farklı projelerde değerlendirebilirsiniz. Motiflerin yapılışında Alize Cotton Gold marka iplikler kullanacağım. Tığ numarası olarak ise 2,75 milim ile motifleri öreceğiz. Hazırsanız haydi vakit kaybetmeden motiflerin yapılışına başlayalım. Motifin yapılışına sihirli halka yaparak başlayalım. 3 zincir, halkanın içerisine 2 ikili trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir, halkanın içerisine 3 trabzan, 2 zincir ve son kez halkanın içerisine 3 trabzan yapalım. Yan yana toplam 4 tane trabzan grubu yapmış olduk. 2 zincir ve ilk zincirin tepesinden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar kaydırma yapalım. Zincir boşluğuna tekrar kaydırma. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine ikili trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan yapacağız. Fakat ikinci trabzanı yaparken son 2 ilmek kaldığı zaman beyaz renge geçiş yapalım. Şimdi altta görmüş olduğumuz 3 trabzanın tepesine beyaz renk ile mor ipi de alttan yürüterek 3 tane trabzan yapalım. Beyaz renk ile 3. trabzanı yaparken arkadan mor renge geçiş yapacağız. Ve 2 zincir boşluğuna beyaz ipi de alttan yürüterek 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Ve yine son trabzanı yaparken bu kez arkadan beyaz renge geçiş yaparak mor rengi de alttan yürüterek alttaki 3 trabzanın tepesine yan yana 3 ikili trabzan yapacağız. Bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. 2 zincir boşluklarına mor renk ile 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, alttaki trabzanların tepesine ise beyaz renk ile 3 trabzan yapacağız. Yapmadığımız rengi alttan yürüterek devam edeceğiz. Ve daima son trabzanları yaparken renk değişimi yapacağız.
Sıranın sonuna geldiğimiz zaman son trabzanı yine mor renk ile kapatalım. Ve ilk zincirin tepesinden başlayarak 2 zincir boşluğuna kadar kaydırma yapalım. Beyaz ipi de alttan yürütmeyi unutmayalım. Üç zincir, boşluğa bir trabzan, 2 zincir, 2 trabzan yapalım. Ve mor renk ile devam ediyorum. Alttaki 2 mor trabzanın tepesine yan yana 2 trabzan. Fakat ikinci trabzanı yaparken beyaz renge arkadan geçiş yapalım. Ve mor ipi alttan yürüterek yan yana 3 ikili trabzan yapalım. Üçüncü trabzanı yaparken tekrar mor renge geçiş yapalım. Alttaki 2 trabzanın tepesine 2 trabzan, köşeye 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan ve sol taraftaki 2 mor trabzanın tepesine de yine mor renk ile yan yana 2 trabzan yapacağız. İkinci trabzanı yaparken tekrar beyaz renge geçiş yapalım. Alttaki 3 beyaz trabzanın tepesine yan yana 3 trabzan. Üçüncü trabzanı yaparken tekrar mor renge geçiş yapacağız. Ve bu şekilde sıra sonuna kadar yapmaya devam edeceğiz. Ve sıranın sonuna geldiğimiz zaman ilk zincirin tepesinden başlayarak
orta boşluğa kadar kaydırma yapalım. Son kaydırmayı yaparken beyaz renge geçiş yapalım. 3 zincir, aynı boşluğun içerisine bir trabzan, 2 zincir, 2 ikili trabzan, ve artık mor renkli işimiz kalmadığı için burada mor rengi kesebiliriz. Şimdi diğer köşeye gelene kadar alttaki tüm trabzanların tepesine beyaz renk ile ikili trabzan yapalım. Ve alt sırada görmüş olduğumuz tüm köşe zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, altta görmüş olduğumuz tüm trabzanların tepesine de ikili trabzan yaparak sıra sonuna kadar devam edelim. Sıranın sonuna geldiğimiz zaman daha küçük bir kare motif istiyorsanız 4 sıradan sonra gizli birleştirme yaparak motifinizi bitirebilirsiniz. Ben toplam 5 sıra yapacağım için devam ediyorum ve ilk zincirin tepesine kaydırma yaparak burayı birleştirelim. 3 zincir, sonraki trabzanın tepesine ikili trabzan. Ve şimdi alt sırada yapmış olduğumuz işlemleri tekrar edeceğiz. Tüm köşe zincir boşluklarına 2 trabzan, 2 zincir, 2 trabzan, kenarlarda bulunan trabzanların tepesine de ikili trabzan yaparak 5. sırayı tamamlayalım. Ve 5. sıranın sonuna geldiğimiz zaman son trabzanın tepesine ikili trabzan yaptıktan sonra ipi burada keselim ve gizli birleştirme yapalım. Hemen zincirin tepesinde görünen 2 ilmeğin içerisinden tığ geçirelim. İpi de bu ilmeğin içerisinden geçirelim ve son yapmış olduğumuz trabzanın arkasında görünen ilmeğin içerisinden tekrar ipi geçirerek iç içe geçmiş V'leri bu şekilde birleştirmiş olduk ve burayı çok fazla sıkmadan arka taraftaki ilmeklerin arasından gizleyebildiğiniz kadar gizleme işlemini yapabilirsiniz. Evet, böylelikle motifimizin tüm yapım aşamalarını tamamlamış olduk. Bu videoda anlatacaklarım bunlardan ibaretti. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sonraki eğitim videosunda görüşene dek lütfen kanalıma abone olarak videomu beğenmeyi ve sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Hoşça kalın.